kışın yattığı yerde aküsü boşaldığı için otomobilden takviyeyle akü doldurulduğu zaman o aküye güven olur mu? Şimdi akünün kondisyonuna göre çok Motoru çalıştırmayacak kadar boşalmış akü ama otomobilden takviye yapıp çalıştırıyorlar. O aküye güvenip de insan kullanmaya devam edebilir mi? Ya şöyle, bunda yine akünün şeyi önemli. Hani ömrü önemli. Yani 1 yaşındaki bir akü o hale geldiyse ve otomobilden takviye edildiyse ve motor da çalışıp şarj ettiyse iş yapar. Ama o akü 3 yaşındaysa otomobilden takviye ettik, motoru çalıştırdık, motor şarj etmeye başladı. Ne zaman su koyuvereceğini bilemeyiz. Burada akünün markası da önemli. Yani iyi marka aküler yine bir miktar daha şey yapabiliyor. Tolerans gösterebiliyor, bu işe şey yapabiliyor. Ama daha ucuz Çinli aküler çok tat vermiyor o konuda. Yani kışında en güzeli aslında kapalı garaj imkanı ve kapalı garajda elektrik imkanı varsa bir tane otomatik şarj aleti alıp üzerine bağlayıp bırakmak. En güzeli bu. Kapalı garaj imkanı yok. Elimiz biraz alet tutuyor, tornavida tutuyor falan. Aküyü sökelim. Aküyü alalı 6 ay oldu. Boş akü. Bütün kış kullanmayacağım için motordan çıkaracağım ve biraz sonra göstereceğim. Şarj cihazında tutacağım kış boyunca. Çünkü motorda akülerin hepsi birkaç ay kullanılmayınca ve tamamen boşalınca sonra şarj etseniz bile ömründen çok büyük zarar ediyor. Yine bir şarj aleti alalım. Evde sürekli şarjda dursun. Çünkü şarj aletleri otomatik. Doğru voltaja gelince duruyor. Voltaj düştüğü zaman bunu anlayıp tekrar dolduruyor. En güzeli hem akünün ömrünü uzatıyor hem bütün araçlarımızda kullanabiliyoruz bu şarj aletini. Einhel'in şarj cihazı. Bu cihaz özellikle küçük aküler, otomobil aküsünü de şarj ediyor ama öyle hızlı şarj değil. Cihazın asıl amacı kışın ya da uzun süre kullanılmayacak akülerin kışın bakımda tutabilmesi. Normalde boşken şarj ediyor. Uzun sürede motor aküsü ya da daha küçük aküler için yavaş şarj ettiği için daha iyi. Kışlık modunda da uzun süre kullanılmayacak aküleri şarjda tutarak akünün boşalmasını, ölmesini engelliyor. Aküyü dolduruyor. Sonra kendisi bypass'a geçiyor. Akünün şarja ihtiyacı olduğu zaman tekrar dolduruyor. Modeli CC-BC4M. Araştırıp aldım. Şimdi bakalım. .14 şu anda şarja başladı. Kışlık moda aldım. Şu anda boş kısmını dolduracak. Ondan sonra bakıma geçecek. Bu kadar. Ve yani ortalama bir motosiklet kullanıcısının kullandığı dönemde hani bakmazsa aküye en az bir akü zaten heba edebiliyor. Bugün iyi bir akü almaya kalksak en az 300 lira.
Bir şarj aleti zaten 300 ila 500 lira arasında değişiyor fiyatları. Yani bir şarj aleti alıp bundan sonraki bütün motorlu taşıtlarımızda o aküleri şarj etme imkanımız olacak. 3 haftada bir, ayda bir, yarım saat çalıştırıyorum diyenlere ne diyorsunuz? Durduğu yerde çalıştırmanın çok bir faydası yok. Öyle yani, akü kurtarılmaz. Yok. Yani şey için iyi. Evet, motor içindeki yağ devir daimi, su devir daimi eğer su soğutmalıysa onun için çok iyi. Ama motosikletlerin çalışma prensibi şeyiyle motosiklet yük altındayken çok güzel şarj eder. Durduğu yerde çalıştırma ile marş anında kaybettiğini belki yerine koyar. Çünkü 9-10 amperlik bir akünün marş anındaki akımı 180-200 ampere kadar çıkıyor ve marş bitip stabil hale geldiği zaman o 9 amper size 6 ampere falan düşüyor. O geri kalan 3 amperi doldurmak için yani yarım saat değil 2,5 saat falan olduğu yerde çalışırsa belki doldurur orayı. Bu süreçte motor su soğutmalıysa fan açacak, motorun ürettiği elektrik fana aktarılacak, aküye daha az şarj gidecek. Çoğu motorda 2004 sonrası, 2005 sonrası çoğu motorda farlar otomatik, farlara akım gidiyor. Yani dolayısıyla aküye gelen akım azaldığı için en güzeli bunun yolda sürerek şey yapması, şarj olması. O da takriben 5 ila 10 kilometre arasında değişiyor. Mesela şeylerde de çok sıkıntı oluyor. Böyle bazı arkadaşlar kısa mesafe kullanıyorlar. Hani kurye değil de işte 2 dakika oraya gideyim, 2 dakika buraya gideyim. Böyle marş bastım, gittim 1 kilometre durdum. Marş bastım 1 kilometre durdum. Hele ki küçük bir cc motorlarda 125'lik. Mesela şu Honda MSX 125'in aküsü 4 amper. Bu demek oluyor ki yaklaşık 5-6 defa marşa basarsan o akü bitiyor. Şey yapmazsan, hızlandırma, şarj etmezsen. Dediğim gibi durduğu yerde motorun çalışması iyi bir şarj yöntemi değil. Tamam. Teşekkürler. Rica ederiz. Artı kutup yandan, eksi kutup üstten vidalanmıştı. Altından somunu çekti mi? Hı hı. Çekti. Güzel. Bir de internetten antifriz aldım. Saf suyla karışımını yapıp ondan sonra da motorun antifrizini değiştireceğiz. Boş akü tam standart aküler de büyük ihtimalle ölçüleri birbirine benziyor zaten. Joymax'e çok oturdu yerine. Akü değişimi tamam. Boştayken 13 volt, marş basarken kaç görünecektir? Yine 13.